Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu modeli yapıyoruz. Runner'ın eni 52 santim, boyu da 2 metre 40 santim püskülsüz hali. 700 metre yani 700 gram ip kullandım. Bu modeli yaparken tam ölçüyü alabilmek için ütülendikten sonra ölçü alın. Çünkü yapım aşamasını toparlayan bir model. Ütülendikten sonra daha net ölçüyü alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ütülendikçe açılıyor. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Sizler için her hafta yeni model eklemeye çalışıyorum arkadaşlar. Yeni modellerden haberdar olmak için bildirimleri açarsanız, yani zili açarsanız bütün yeni modellerden haberdar olursunuz arkadaşlar. Sizlerden tek ricam bir beğeni atmanız. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden yapım aşamasına geçebiliriz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Yabancı marka ip kullanıyorum. Aynı özelliklerde ipi bulabilmek için bu arkadaki metrajlarına ve özelliklerine bakmamız gerekiyor. İp alırken ipin kalınlığı 2 mm ama %46 koton, %40 polyester, %14 rayon. Bu yüzdelikler iplerde değişebilir. Önemli olan karışım olması, %100 koton olmaması gerekiyor bunu yaparken. Bu tarzda bir makrome ipi alırken %100 koton ya da %100 polyester ip almamaya dikkat ediyoruz. Çünkü bu yumuşaklıkta olması için bu karışımların olması gerekiyor. Bir de metrajlarına da bakarsanız aynı kalınlığı rahatlıkla bulabilirsiniz. 250 gramda 250 metre ip var. Tığ önerisi 2 ile 4 mm arasında. Ben elime 4 mm yatkın olduğu için 4 mm tığ kullanıyorum. İp alırken bu arkayı muhakkak okuyalım. Bu gramaj ve yüzdeliklere bakarsanız aynı özelliklerde ipi rahatlıkla bulabilirsiniz. Ben bazı modellerde bu şekilde karışım olan makrome, bazı modellerde de koton ip kullanıyorum. Bunda koton ip de kullanabilirsiniz. Ben koton deyince bunu makrome ipiyle karıştırılıyor arkadaşlar. Makrome ipi olan karışım olacak ama koton ip dediğim zaman normal %100 koton ip. Makrome ip değil, büklümlü bir ip bu. Ben Amerika'da hobi mağazasından alıyorum iplerimi. Şimdi modele zincir çekerek başlıyorum. Benim yaptığım ölçülerdeki bir runner için toplamda 102 adet zincir çekmem gerekiyor. 4, 5, 6, 7. Video sizin beğenileriniz sayesinde daha çok kişilere erişiyor. Şimdi videoyu durdurarak bir beğen atalım ve 102 tane zincir hazırlayıp geliyorum. Model için gerekli olan toplam 102 tane zinciri hazırladım. Bu örneği dilediğiniz kadar genişletip ya da daraltabilirsiniz. Bu ara zincirlerde gördüğünüz gibi toplamda 7 zincir var. Bunu genişletmek için bu deseni eklemeniz gerekiyor. Her desen için ekstra 7 zincir çekerek bunu genişletebilirsiniz. Küçültmek istiyorsanız 7 zincir çıkartarak bu deseni küçültebilirsiniz. Bu modeli geniş çalıştım. Şimdi ekstra 5 zincir çekiyorum. Bu model için gerekli olan bir 5 zincir değil arkadaşlar. Sayım aşamasında bir hata yaptıysam bu 5 zincirden kullanabilirim. Gerek yoksa modeli kurduktan sonra sökebiliriz. Şimdi tığıma 2 sefer doluyorum. 9. zincirde üçlü trabzan yapıyorum. Burada 8 zincir bırakıyorum. Buradaki görüntü 8 zincirle hoşunuza gitmediyse bunu bir zincir ekleyip ya da bir zincir çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Arada 7 zincir. Şimdi bu modelde üçlü trabzanlarla V trabzan yapıyoruz. V trabzanın tek tarafını yaptık. Ara zincir. Tekrar tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı noktaya batarak V trabzanımı oluşturuyorum. Bu şekilde üçlü trabzanlarla V trabzan yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden tığıma 2 sefer doluyorum. Aşağıdan 3 zincir atlayıp 4. zincirde üçlü trabzan yapıyorum. Bu aradaki kabarık olan şeritleri yapabilmek için tığıma 2 sefer doluyorum, hiç zincir çekmiyorum. 4. zincir üzerinde V trabzanın tek tarafını yapıyorum. Şimdi buradaki V trabzanı yapıyoruz. Arada 7 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı noktaya batarak üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde V trabzanımı tamamlıyorum. Şimdi bu aradaki çizgiyi yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden tığıma 2 sefer doluyorum. 4. zincir üzerinde üçlü trabzan yapıyorum. Son bir defa daha bu kısmı göstermek istiyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Hiç zincir çekmeden 4. zincir üzerinde V trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan, arada 7 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı noktaya batarak üçlü trabzan yapıyorum. V trabzanımı tamamlıyorum. Şimdi bu aradaki çizgiyi yapıyoruz.
Hiç zincir çekmeden tığıma 2 sefer doluyorum. 4. zincir üzerinde üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir tane V trabzan, bir tane normal üçlü trabzan yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bu V trabzanlardan toplamda 12 tane V trabzan oldu. Şimdi kenarda da şu çizgili kısmı yapıyoruz. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı şekilde 4. zincir üzerinde üçlü trabzan yapıyorum. Fazlalık zincirimiz burada kaldı. Kullanmaya gerek kalmadı. Şimdi zinciri bu şekilde söküyorum. Son trabzanın dibine kadar söktüm. Sonra bunu arkada trabzanların içinde saklıyoruz. Şimdi yeni sıraya başlıyorum. 5 zincir. Diğer yöne dönüyorum. Her sırada V trabzanla bu çizgileri yapacağız. Hep aynı sırayı tekrar edeceğiz ama bu çizgileri yaparken yönümüze dikkat etmemiz gerekiyor. Tığıma 2 sefer doluyorum. Buradan 4. yani buradan da 4. tam ortada V trabzan yapıyorum. Zincirin içinde yapıyorum daha düzgün durması için ama direkt böyle boşlukta da yapabilirsiniz. Hangisi daha kolay oluyorsa onu seçebilirsiniz. Tığıma 2 sefer doluyorum. 4. zincir içinde V trabzan yapmaya başlıyorum. 7 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Tekrar aynı noktaya batarak V trabzan yapıyorum. Bu şekilde V trabzanların üzerine V trabzan gelecek. Bu çizgileri de aynı yerde yapıyoruz. Şimdi çizgileri yaparken burası aşağıda kaldığı için aynı boyda olması için bu sefer bundan sonraki sıralarda buraları yaparken tığımızı 3 sefer doluyoruz. 1, 2, 3. Şimdi yaparken arkadan başlayacağım. Bu şekilde bakın bu trabzanın arkasından beri ipi alıyorum. Sırasıyla doladıklarımı en son ikisini birlikte yapıyoruz. Bu şekilde kabarıklığı ben diğer yönde yapıyorum. Bir sefer tersinden olacak. Bir sefer düzüne denk gelecek. Hiç zincir çekmeden tığıma 2 sefer doluyorum. 4. zincirin içinde ya da direkt boşlukta üçlü trabzan yapıyorum. 7 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı noktada üçlü trabzan yaparak V trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde V trabzanların üzerine V trabzan geliyor. Tığıma 3 sefer doluyorum. Bakın ortadaki trabzan çizgi olarak yaptığımız trabzanın arkasından beri tığımı geçiriyorum. İpimi oradan alıyorum. Sonra normal trabzan yapmaya başlıyorum. Sırasıyla doladıklarımı en son ikisini birlikte. Tığıma 2 sefer doluyorum. 4. zincirde üçlü trabzanımı yapıyorum. 7 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı noktada üçlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi çizgiyi yapıyoruz. Tığıma 3 sefer doluyorum. Ortadaki trabzanın arkasından beri ipimi alarak üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde V trabzanın üzerine V trabzan, bu çizgilerin de arkasından beri trabzan yapıyoruz. Önden görüntüsü de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu sıra sonuna kadar buraya kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Hiç zincir çekmeden tığımı 3 sefer doluyorum. Burada direkt trabzanın yanında boşlukta da yapabilirsiniz trabzanı. Ben daha düzgün durması için hemen trabzanın yanındaki zincirin üzerinde bu şekilde trabzanımı yapıyorum. Sırasıyla doladıklarımı en son ikisini birlikte. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Yeni sıraya zincir çekerek başlıyorum. 5 zincir, diğer yöne dönüyorum. Modeli aynı şekilde devam ediyoruz. V trabzanların üzerine V trabzan, çizginin üzerine çizgi. Tığıma 2 sefer doluyorum. 4. zincirin üzerinde üçlü trabzan yapıyorum. 7 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı noktaya batarak üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi çizgiler düzünde, burayı yapmak daha kolay. Tığımı 3 sefer doluyorum. Bakın trabzanın arkasından beri tığımı geçiriyorum. İpi alıyorum. Sırasıyla doladıklarımı en son ikisini birlikte hiç zincir çekmeden burada V trabzan yapmaya başlıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum.
Dördüncü zincir üzerinde üçlü trabzanımı yapıyorum. 7 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı noktaya batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. Tığıma 3 sefer doluyorum. Bu çizgi olarak yaptığımız trabzanın arkasından beri ipimi alıyorum. Sırasıyla doladıklarımı, en son ikisini birlikte. Şimdi son bir defa daha göstermek istiyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Burada yaptığımız V trabzanın 4. zincirinde üçlü trabzanımı yapıyorum. 7 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı noktaya batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. Tığıma 3 sefer doluyorum. Bu çizginin arkasından beri ipimi alıyorum. Sırasıyla doladıklarımı, en son ikisini birlikte yaparak bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. Çizgilerimiz oluşmaya başladı. Bu kısmı yaparken şu anda bol gibi görünüyor ama diğer sırayı yaptıktan sonra bakın bu şekilde düzleşiyor. Bir de ütülendikten sonra daha iyi duracak. Yine de bu görüntü hoşunuza gitmediyse buralarda tığınıza 2 sefer dolayarak da yapabilirsiniz. Ve trabzanlarla aynı boyda olması için ben 3 sefer dolayarak yaptım. Şimdi bunu sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda da aynı şekilde tığımı 3 sefer doluyorum. Burada 5 zincir yapmıştık. Trabzanın yanındaki zincire batarak bu şekilde trabzanımı yapıyorum. Şimdi son bir sıra daha göstermek istiyorum. Şimdi bu sırayı tekrar ediyoruz. 5 zincir. Diğer yöne dönüyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. 4. zincirde üçlü trabzan. Arada 7 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı noktaya batarak üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi bu çizgilerimiz ters tarafta kaldı. Bu çizgileri yaparken muhakkak dikkat ediyoruz. Hepsi aynı yönde olması gerekiyor. Yönüne dikkat edelim. Tığımı 3 sefer doluyorum. Bu sefer bakın arkadan beri yüzü burada kaldı. Bu şekilde arkadan beri ipimi alıyorum. Sırasıyla doladıklarımı, en son ikisini birlikte. Tığıma 2 sefer doluyorum. 4. zincirde üçlü trabzan. Arada 7 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı noktaya batarak üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi bu çizgiyi yapıyoruz. Tığımı 3 sefer doluyorum. Bu çizginin, bakın çizgi arka tarafta kaldı. Arkasından beri ipimi alıyorum. Sırasıyla doladıklarımı, en son ikisini birlikte. Şimdi son bir defa daha göstermek istiyorum. Hiç zincir çekmeden tığıma 2 sefer doluyorum. 4. zincirde üçlü trabzan. 7 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı noktaya batarak üçlü trabzan. Tığımı 3 sefer doluyorum. Bakın çizgi arka tarafta kaldı. Çizginin arkasından beri ipimi alıyorum. Sırasıyla doladıklarımı, en son ikisini birlikte yaparak bunu da sıra sonuna kadar yapıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Tığımı 3 sefer doluyorum. Burada trabzanın yanında hemen zincirin içinde. Sırasıyla doladıklarımı, en son ikisini birlikte bu şekilde trabzanımı yapıyorum. 5 zincir çekerek yeni sıraya başlıyoruz. Tığıma 2 sefer doluyorum. 4. zincirde V trabzan yapmaya başlıyorum. 7 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı noktada trabzan yaparak ilk V trabzanımı yapıyorum. Tığıma 3 sefer doluyorum. Buradaki çizginin arkasından beri bu şekilde trabzanımı yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Hep şu iki sırayı tekrar ederek bunu uzatmak istediğimiz uzunluğa kadar uzatıyoruz arkadaşlar. Hala aklınızda soru işareti varsa videoyu geri alarak tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bunu uzatmak istediğim uzunluğa kadar uzatıyorum. Son sırayı birlikte yapıyoruz. Şimdi bunu uzatıp geliyorum. Şu anda kamera altına sığmıyor. Ben uzatmak istediğim uzunluğa kadar uzattım. Son sırayı tersinde yapmışım.
Şimdi düzünde bitiriyorum. Bu son yapacağımız sıra hangi yönde olması fark etmiyor. İstediğiniz sırada yapabilirsiniz. Şimdi son sırayı yaparken ben 8 zincirle yapacağım. Sekiz zincir. Buradaki zincir sayısını bir eksik ya da bir fazla yapabilirsiniz. Şimdi bu son sırada düzleştireceğiz. Burayı isterseniz zincir sayısını azaltabilirsiniz. Dördüncü zincir üzerinde bir sık iğne yapıyorum. Arada 3 zincir. Bu sefer bu kısımları yaparken tığıma 2 sefer doluyorum. Bu çizginin arkasından beri aynı çizgi yapmaya devam ediyorum. Arada 3 zincir. Dördüncü zincirde bir sık iğne. 3 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bu çizginin arkasından beri üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu aynı boyda olması için bu şekilde yapıyorum. Buradaki dolama sayılarını değiştirebilirsiniz. Bu son sırayı da hem düzleştirmek için hem de son sırada toparlama işlemi yapmak için bu şekilde yapıyoruz. 3 zincir, dördüncü zincirde bir sık iğne, 3 zincir, bu çizginin orada üçlü trabzan yapıyoruz. 3 zincir. Bu sırayı da bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. 3 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Burada trabzanın yanındaki zincirde bu şekilde üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Arkada saklıyorum. Şimdi püskülü yapılışına geçebiliriz. Şimdi püskülü yaparken bu şekilde 2 adet ip hazırlıyorum. Püskülü bağlamak için. Püskülü 2 türlü yapabilirsiniz. Birincisi benim gibi elinizde sararak yapabilirsiniz. İkincisi de bir cisme sararak kart, karton, kumanda ne isterseniz istediğiniz bir cisme sararak da yapabilirsiniz. Yapacağınız cismin genişliği önemli. Ne kadar uzunlukta yapmak istiyorsanız. Püsküllerin boyu 10 santim olsun istiyorsanız 10 santim genişliğindeki bir cisme sararak yapabilirsiniz. Örnek şu şekilde bir kitap diyelim ya da bunun kalınlığında bir karton. Bu şekilde ona sararak da yapabilirsiniz. Ben şimdi elimde göstereceğim ama dediğim gibi bir cisme sararak da bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ipimi alıyorum. Neye sarmak istiyorsanız onu alın. Ben elimde yapıyorum. Bu şekilde sararak püskülümüzü hazırlıyoruz. Bu sarma sayısı sizin isteğinize bağlı, yapacağınız kalınlığa göre değişir. Ne kadar çok sararsanız o kadar çok ip gider ama kalın oldukça da püskül daha güzel duruyor. 6, 7, 8, 9, 10, 15 sefer sardım. İpimi kesiyorum. Sonra ipimizin tekini alıyoruz. Bu şekilde sardığımız ipin arasından beri geçiriyoruz. Neye sardıysak ipi arasından beri geçiriyoruz. İki ipi eşit bir şekilde tutuyoruz bu şekilde. 2 sıkı düğüm atıyoruz. Burayı tutuyorum ki açılmasın. Bu şekilde 2 sıkı düğüm atıyoruz. 1 ve 2. Şimdi ilk iple işimiz bitti. Şimdi bağlama kısmına geçiyoruz. Diğer ipi alıyorum. İpin tek tarafını bu şekilde püskülün boyunda tutuyorum. Sonra yukarıdan yaklaşık 1,5-2 santim genişliğinde bir mesafe bırakıyoruz. Bu mesafeyi bütün püsküllerde eşit olarak yapmamız gerekiyor ki bu kısımları aynı dursun. Yaklaşık 1,5-2 santim genişliğinde bir mesafe bırakıyorum. Bu ipimi de sıkıca burada tutuyorum. Şimdi sarmaya başlıyorum. Bir tur yaptım. 2 tur. Bu şekilde 3 tur sardım. Sonra ipin diğer ucunu alıyorum. Daha fazla sarma işlemi yapmak istiyorsanız bu kısımda sarabilirsiniz. Burada da 2 düğüm atıyorum.
Burada düğüm atma tekniği farklı bir teknik var ama ben size pratik olanı göstermek istiyorum. Bu şekilde 2 sıkı düğüm atıyorum. Bunları böyle bırakırsanız bu ipin görüntüsü bu şekilde kötü durur. Bu iplerin daha düzgün durması için bu ipleri bu sardığımız ipin içine doğru çekeceğiz. Bu sardığım ipin arkasından beri tığımı geçiriyorum. Bu sonra sardığım bu ipleri sırasıyla aşağı doğru çektiriyorum. Bu bir. Sonra diğerini. Sonra bu ipleri düğümü arkaya doğru getirmeye çalışıyorum. Parmağım yardımıyla düğümü arkaya getiriyorum. Bu şekilde bunu arka kısma getirirseniz bu şekilde duruyor. Sonra bu ucunu düzeltiyorum. Katlarını açıyorum. Bu şekilde püsküllerimiz hazır. Püskülleri bu şekilde sade olarak kullanabilirsiniz. Buralara boncuk da takabilirsiniz. Püskülleri daha kalın yapmak istiyorsanız sarma sayısını çoğaltmanız gerekiyor. Bakın bunu 15 defa sararak yapmıştım. Bunu 30 defa sararak yaptım. Püskülüm hazır. Bu şekilde 19 mm ahşap boncuk kullanıyorum. Püskülleri takarken ben bu trabzanların olduğu yere püskül takacağım. Siz bunu dilerseniz buralara da takabilirsiniz. Başlangıç kısmında bakın ilk takacağım yer bu kenar kısmı. Bu sık iğneden sonra 4. zincirde ilk püskülü takıyoruz. Diğer püskülleri de burada trabzanların denk geldiği yerlere püskülümü takıyorum. İpimin tekini oradan alıyorum. Diğer ucuyla 2 sıkı düğüm atıyorum. Boncuk içinde mesafe varsa bu ipi püskül içine doğru çekiyoruz. Mesafe yoksa burada trabzanların arkasında saklayabilirsiniz. Bu şekilde bir tığ yardımıyla boncuğun içinden ipimi geçiriyorum. Sonra bu ipi bağladığımız bu ipin arkasından beri püsküle doğru çekiyorum. Püskül takma işlemi de bu şekilde sırasıyla bu trabzanların denk geldiği yerlere takıyoruz. Başlangıç kısmını da aynı şekilde buradan 3 zincir sayarak 4. zincirde ilk püskülümüzü, ondan sonra sırasıyla bu trabzanları battığımız zincirlere batarak başlangıç kısmına da buralara püsküllerimizi takıyoruz. Şimdi sırasıyla bütün püsküllerimi takıyorum. Başlangıç kısmı nasıl duracak diye ben ütülemiştim. Ütülendikten sonra bu şekilde duruyor. Bunu bu şekilde açarak ütüledim. Benim gibi tersten ütüleyerek modeli tamamlayabilirsiniz. Şimdi ben sırasıyla püskülleri takıyorum. Tersinden ütüleyip size bitmiş halini gösteriyorum. Bütün püsküllerimi taktım, tersten ütüledim ve masanın üzerine serdim. Gördüğünüz gibi çok şık bir model oldu. Umarım sizler de yaparken keyif almışsınızdır. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Sıradaki videolardan haberdar olmak için zili açabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz bir beğen yaparak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolar için takipte kalın. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.